Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bu videomuzda Mendix'te bir listedeki attribute'leri başka bir attribute içerisinde virgülleri ayırarak tek attribute'ü yerleştireceğiz. Bu daha çok raporlamalarda ve görsel olarak bir yere yerleştirmede faydalı oluyor. Elbette bunu bir Java Action gibi bir fonksiyonlarla da yapabiliriz. Ancak burada Mendix'in yeteneklerini görmek ve Mendix'le ilgili amaç pratik yapmak. Şimdi böyle bir listemiz var. Bir örnekleme olarak hemen bu üst tarafa bu tüm listeyi virgülleri ayırarak yerleştirelim. Şimdi buraya geliyoruz. Buradan bir helper oluşturalım. Ne diyelim? Merge helper diyeyim. Helper. Bu non-persistable olacak. Eğer ki persistable olursa çok fazla database yerleşeceği için bu sefer çok fazla fonksiyon eklemeniz lazım. Silme işleminde, bir edit işleminde. O yüzden bu tip şeylerde en mantıklısı non-persistable kullanmaktır. Buna hemen name diyelim, ekleyelim. Bu 200 değil de bunu mesela normal şartlarda daha fazla yapmak daha iyi. Çünkü veri çok fazla olabilir. Zaten non-persistable. O yüzden sorun olmayacaktır. Bunu bu şekilde yaptık. Hemen buraya bir şöyle makro flow oluşturacağım. Bunun adına da DC nedir? Create merge helper diyelim. Merge helper yaptık. Buradan öncelikle retrieve tüm listeyi bir alalım. Country listesini. Listeyi aldık. Bir variable oluşturalım. Bu variable ne olacak? Şeyleri bunun içinde birleştireceğiz. Tüm ülkenin isimlerini. Buna string yapalım. Bu şu şekilde boş olsun. Country string diyelim. Burada döngüyü başlatalım. Listeleri tek tek çağıralım. Buraya da hemen change diyelim. Change variable. Buradan string'i hemen şey yapalım. Buraya da if neredeydi bu? Evet, counter string doluysa şu şekilde then counter string artı virgülleri ayıracağız. Virgül artı ne yapacağız bu sefer? Evet, integer country name. Şuradan da böyle şöyle bir hafif boşluk olsun. Ondan sonra else tekrar integer country name. Şimdi buraya hemen açıklayayım. Bunu niye yaptım? Şimdi burada ilk turda eğer boş olursa ne yapacak? Bunu alacak. Yani bir virgül koyma işlemi olmayacak. İkinci turda ne olacak? Country string dolu olacağı için yine country string alıp virgül koyup ondan sonra country name alacak. Yani aralara virgül koymak için. Bunu dedik. Hemen buradan create object ne yapacağız? Buradan merge helper'ı alıp hemen buradan name'i country string olarak yerleştireceğiz. İşte işlem bu kadar. Sağ klik yapıp return value yapalım. Hemen buraya da gelip şuradan bir data view çekin buraya. Macro, evet, hemen bunu buradan ilişkilendirelim. Şurayı no diyelim. Şurayı vertical yapayım. OK. Bu şekilde yaptık. Şunu no diyelim. Gerek yok. Never text. OK. Şimdi convert normal text box olsa yeter. Şimdi bir temel test edelim. Evet, bir web diyordum yine. Evet, gördüğünüz gibi falan tüm şeyler buraya bu şekilde gelmiş oldu. Evet, buna gerek yok. Şuradan şunları kaldıralım. Yani şöyle buradan da ne yapacağız? No diyeceğiz. Okey. Şimdi bir de şöyle bir senaryo yapalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bir de şöyle yapalım. Aynı senaryoyu şurada ekleyelim. Buraya da şehirler olsun. Yanında şehirleri göstersin, buna bağlı. Bunun için şuraya hemen bir city yapayım. Şöyle de delete desin. Böyle isterseniz bu şeyle alışkanlık. City. Hemen buradan name dedim. Evet, şuradan hemen generate overpage diyorum. Hızlı bir şekilde OK dedik. OK dedim. Hemen
şurada fazla uzatmadan şöyle şuraya bir sağ klik. Bunu buraya ekleyelim. Tamamdır. Şuraya gelip buraya da iki örneği de koyacağım şimdi. Şöyle iki örnek koyacağım. Hemen şuradan custom content country name. Buna city list diyeceğim. Şu şekilde yapalım. Ee, bir tane de ne yapacağım? City string diyeceğim. Aradaki şeyi görmek için string. Okey. Şimdi bu şekilde tamamdır. Buraya city liste şu şekilde normalde burayı ilişkisel olarak çağırıyorum. Yaptım. City dedim. Okey dedim. Yes dedim. Hemen şurayı şöyle kaldırayım. Buraya ne yapacağım? Şuradan şunu alıp Ctrl C diyeceğim. Ctrl V diyeceğim. Şunu bir duplicate yapayım. İkincisini. Buna da buradan country'den gelen filtre. Çünkü bunu istediğiniz gibi filtreleyebilirsiniz. Şöyle country'yi bir parametre atayım buna. Country'den gelen bu sefer ne alacak? Şehirleri listele diyeceğim ben. Şehirleri listeleyecek. Buradan da hemen name olarak şunu değiştireyim country'ne. Şu anda buraları şöyle kaldı ama çok takılmıyorum. Hani normalde burası city, city listesi. Evet, bu da bu şekilde düzenlendi. Ne yapacağım? Buraya gelip bunu şuradaki macro flow değiştirip bunu yapalım. Okey. Şimdi bir test edelim. Şu anda herhangi bir gördüğünüz gibi item yok, string boş. Buraya bir İstanbul diyeyim. İstanbul nereyle ilişkilendireceğiz İstanbul'u? Türkiye ile ilişkilendireceğiz. Gördüğünüz gibi İstanbul buraya geldi. Evet. Diğeri için şöyle bir refresh gerekiyor zannedersem. Şuradan gelip şöyle refresh yaptıralım buna. Evet. Bir de ne yapalım? Ankara ekleyeyim. Burada da Türkiye dedik. Neyse yine olmadı ama şurada refresh gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada string olarak bu şekilde geliyor. Burada da bu şekilde geliyor. Hem buradan ne olur? Number system kullanmamışı. Bunu sildiğim zaman gördüğünüz gibi burası otomatik olarak güncellenmiş oluyor. İki kullanım var. Hani böyle bazen gözükmektense burada liste virgüllerle gözükmesi iyi olur. Ya da raporlarda bir yerde belirtmek bu şekilde güzel oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.